Merhaba, ben Kaan. Asus ProArt sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz renk ve monitörün önemi üzerine olan söyleşi dizimize hoş geldiniz. Söyleşi dizimizin birinci bölümünde renk uzaylarını ele alacağız. Özellikle insanların en çok karıştırdığı, en çok merak ettiği konuların başında geliyor renk uzayları. Colorist ve görüntü yönetmeni Arda Yıldıran bu bölümde bize eşlik edecek. Arda hoş geldin. Hoş bulduk Kaan, sağ ol. Senin de bahsettiğin gibi renk uzayları bu işin en önemli kısmını oluşturuyor aslında ve en çok merak edilen konu da o. Zaten bu işin temeli de bu. Bu iş derken işte fotoğrafçılar, grafikerler, görüntüyle uğraşanlar, videografırlar, içerik üreticileri gibi birçok meslekte, baskı sektöründe de senin de iyi bildiğin gibi işin temeli renk, rengin de temeli renk uzayları. Bu bölümde bunu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle nereden geldiğiyle başlayalım. Yani renk uzayının tanımını açıklamaya çalışalım. Color space yani renk uzayı. Kameranın ya da monitörün ya da baskı cihazının yani rengi oluşturma ve rengi algılama biçimidir renk uzayı. Daha çok aslında dijital bir terim. Dijitalleşince ortaya çıkan bir terim. Ve birçok renk uzayı mevcut. Bu işte bildiğin üzere hani kamerada ve monitörde verdiğin rengi, dijital veriyi bir şekilde bir görüntüye dönüştürüyor. Ve kullandığın renk uzayı da aslında bunu okuyan kısım oluyor. Yani nasıl mesela kırmızıyı ne şekilde üreteceği, yeşili ne şekilde üreteceği, nasıl algılayacağını aslında belirleyen bir terim ve bir birim. Ve bu işin de aslında en temel yeri renk uzayı. Neden en temel yeri dersek de ürettiğin görselin her yerde doğru görünmesi için öncelikle senin doğru görmen gerekiyor. Ve doğru renk uzayını seçmen gerekiyor. Ve bu bildiğin de üzere çok fazla renk uzayı var. Bir de her insan da farklı görüyor aslında. Hepimiz aslında öyle hani. Kırmızıyı aynı tonlarda da görmüyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani bizim çünkü gözümüzün bir renk uzayı yok aslında bakarsan. Yani aslında bir anlamda nasıl ki uzunluk ölçülerini bir metre gibi bir sistem kurmuşuz. İnsanların da renkleri bir rakamsal anlamda, bilimsel bir anlamda bir veriye dönüştürmesi hikayesinden ortaya çıkıyor aslında. Renk uzayı ve doğru. renk yönetimi konusu. Çok doğru. Burada da tabii sektörüne göre bunlar değişiyor. Aslına bakarsan renk uzayları ne kadar bilgisayarın yani monitörün ya da işte kameranın dediğimiz gibi ne alanda renk üreteceğini de belirlemiş oluyoruz. Yani ne kadar bir alanı var. Yani kullandığın renk uzayına göre aslında renk çeşitliliği de artabiliyor. İşte 16 milyon renk mi üretecek, 256 renk mi üretecek ya da daha da fazla mı renk üretecek? Kullandığın alanlar aslında bunu belirliyor. Aynı zamanda bunu işlerken de senin ne kadar bir alanın olacağını da belirlemiş oluyorsun sen bu şekilde. Doğal olarak da burada neyi nasıl kullanacağın çok önemli. Ve tabii de bir monitör seçimi yaparken de hangi monitörü seçeceğin de buradan geçiyor aslında baktığında. Hani hangi uzayları desteklediği seçeceğin monitörü belirleyen bir şey olmuş oluyor bildiğin gibi. Yani aslında bir kullanacağın kamera ve ardından da yayınlayacağın mecra hepsini aynı renk uzayında konumlandırmak gerekiyor. Çok doğru ve yani bunun için de her adımda aynı uzaydan gitmen gerektiği için de aslında bu işi finalize ettiğin yer monitör olduğu için onun da o uzayları destekliyor olması gerekiyor. Yani işte sen bir Adobe RGB kullanıyorsan monitörün bunu desteklemiyorsa aslında kullanmanın çok mantık kalmamış oluyor. Aslında görmüyorsun. Görmüyorsun çünkü yani ne yaptığını görmüyorsun. Biz fotoğrafçıların işi bu konuda biraz daha kolay aslında size göre. Bizde özellikle çok fazla yine renk uzayları var ama işin sinema ve video tarafındaki renk uzayları daha da boyutlu bir hale geliyor. Aslına bakarsan çok daha basitti eskiden. Bizim tarafımızda yani video ve sinema tarafında bir REC 709'umuz vardı. Bir de sinema için XYZ'miz vardı. Başka da bir şey yoktu. Şimdi kameralar RAW çekmeye başladı. Farklı terimler devreye girdi. 4K türedi. Böylelikle çözünürlükler değişince renk uzayları da değişmeye başladı. En basitinden başlarsak aslında ilk çıkan renk uzayının RGB olduğunu biliyoruz. Red, green, blue yani işte kırmızı, yeşil ve maviden oluşan üst üste bindirmeyle aslında bunu oluşturuyordu eskiden. Şimdi hani dijitalleştiği için, LED teknolojisi geldiği için çok daha bambaşka bir dünyaya gitmeye başladık. Biraz da renk uzaylarını tanıyalım şimdi işte. İşin temelindeki aslında sizin kullandığınız en çok da kameralarda aşina olduğumuz RGB. Fotoğraf makinelerinde sRGB ve Adobe RGB olarak iki renk uzayı seçilebiliyor. Aslında geçmişte fotoğraf sektöründe daha çok kullanılan CMYK vardı. Aslında bu offset baskı sistemi. Yani dijital fotoğrafa geçmeden önce aslında fotoğraf sektöründe bu kadar çok fazla renk uzayı bulunmuyordu veya kafamız bu kadar karışık değildi. Çünkü satın aldığımız filmler zaten kendi içerisinde bir renk uzayı barındırıyorlardı. Onları
filmi üreten firmanın verdiği banyolarla banyo ettikten sonra basılacak olan offset'e gittiğinde orada bir CMYK'ya dönüşüm sağlanıyordu. Ama fotoğraf artık dijitale geçtikten sonra biz bunu kendi ekranlarımızda işlemeye başladığımızda bu sefer işin içerisine ekran, fotoğraf makinesinin kendi renk uzayı, sonra bu çektiğimiz fotoğrafın nerede yayınlanacağı gibi sorunsallar girmeye başladı. Aslında sRGB dediğimiz renk uzayı gündüz kapalı bir ev ortamında bir monitör için tasarlanmış bir renk uzayı. Çok doğru, aynen. REC 709 mesela loş aydınlatmalı bir evdeki bir televizyonun göstereceği renkler üzerine tasarlanmış. Burada rengin değeri, canlılığı, doygunluğu, parlaklığı gibi pek çok ve bunların da her birinin farklı farklı gama değerleri vardır. Atıyorum sRGB'nin 2.2'dir. Yanlış söylersem beni düzelt. REC 709'da bu 2.4 olabiliyor. Kullanılan mecraya göre rengin aslında doğru bir şekilde görünmesi üzerine tasarlanmış. Bir anlamda cihazların ortak dili konuşabilmesi üzerine geliştirilmiş bir bilimsel konuşma yöntemi diyebiliriz aslında buna. İstersen Kaan, renk uzayları arasındaki farklardan bahsedelim. Yani aslında en çok kafa karıştıran şey o. Niye bu kadar fazla uzay var ve aralarındaki farklar ne? Özellikle zaten hani başında da bahsettiğimiz gibi renk uzayları monitörün ve kameranın rengi üretme biçimi olduğu için aralarında da farklar var tabii ki. Neden daha farklı renk uzayları kullanıyoruz? En bariz fark zaten diyebileceğimiz, bildiğin gibi daha fazla renk üretme. İşte bizim tarafımızda kullandığımız REC 709, şimdi yeni gündeme gelen REC 2020, monitörlere yeni gelen ama daha önceden kullandığımız DCI P3 ve bir de sinema sektöründe kullandığımız XYZ. Bizim için en temel bunlar. Farklılığı da şu, REC 709 ile REC 2020 arasında özellikle en büyük fark, REC 2020 ile HDR'nin gelmiş olmasıyla beraber daha geniş bir renk uzayı, yani daha fazla renk barındırıyor olabilmesi. Ve monitörlerin de artık yeni monitörlerin, 4K çözünürlükteki monitörlerin ve televizyonların bunları gösterebiliyor olması. Bildiğim kadarıyla Ultra HD, HDR yayınıyla beraber gelmiş bir standart. Aynen, beraber gelen bir standart. Daha fazla, özellikle en bariz gördüğün yerde siyahlarda ve beyazlarda daha fazla detay üretebiliyor. Daha geniş bir renk uzayı. Bu sebeple mesela REC 2020'yi kullanıyoruz. Ama standart SD yayın hala REC 709 olarak devam ediyor. REC 2020 istenirse internet yayınları için de kullanılabilir. Daha geniş bir renk uzayında HDR görüntüler üretmek istiyorsanız, bunu da gösterebilmek istiyorsanız REC 2020 iyi bir yöntem. Ama karşınızda yayınladığınız yerde ve bunu izleyen kişinin de REC 2020'yi destekleyen bir cihazı olması gerekiyor. Sizin de öyle bir monitörünüz olması gerekiyor ki, yani senin ürettiğini doğru görebilmesi için karşı taraftakinin de, bunu izleyen kişinin de bunu destekleyen bir cihaz olması gerekiyor. DCI P3 aslına bakarsan gerçek sinema mantığıyla üretilmiş bir renk uzayı. Yani sinemanın, yani sizin de baskıda olduğu gibi sinemanın renk uzayı çok farklı. Dijital sinema projektörleri için çıkarıldığı diye biliyorum ben. Onun için çıkmadı tam olarak aslında ama orada da kullanılıyor. Ama dijital sinema projeksiyonları da bildiğin gibi 3 ayrı lamba üzerinden üst üste giydirerek resmi üretiyor. Şimdi bizim kullandığımız monitörler çok daha farklı sistemle resim üretiyor. DCI P3 şu anda bahsettiğim REC 709 ve REC 2020'den daha da geniş bir renk gamı sunuyor. Daha gerçekçi tonlar, renk aralarında daha fazla ton atayabiliyor. Bu ne demek? İşte mesela REC 709'da masmavi bir yeri çektiğimizi düşünelim. Ufaktan da bir yerden bir ışık geldiğinde REC 709'da bunda sadece birkaç ton mavi görebilirsiniz. Ama mesela REC 2020'de ya da DCI P3'te mavinin birçok tonunu da görebilirsiniz. Yani REC 709 8 bit diye biliyorum ben. Yani 256 ana renk barındırıyor ama REC 2020'nin 12 bite kadar çıkabiliyor ama hani monitör desteklemesiyle alakalı falan ama bir durum DCI var. P3 sanırım 16 bite kadar devam edebiliyor galiba. Devam edebiliyor. Yani şu an yani ve DCI P3 bildiğin üzere birçok monitöre de standart olarak geldi. Hem bilgisayar monitörlerine hem televizyonlara da artık DCI P3 geldi. Hatta ev projeksiyonlarına da geldi. Yani o da aslında bir standart haline dönüştü. Sizin tarafta da istersen sen bahset Kaan. Fotoğraf tarafında da yine aslında çok farklı değil bunlardan. Yine görüntülenecek mecra burada önemli. sRGB en çok bilinenlerden biri. Aslında sRGB dediğimiz renk uzayı evdeki
kapalı bir havada ev ortamında bir monitörden doğru görebilmek üzerine konumlandırılmış bir renk uzayı. Ona göre bir siyah ve beyaz referans noktası var. Ona göre bir gaması ve nit değeri ayarlanmış durumda. Renk 709 da birbirine çoğunlukla benzer yapıdalar. Yani birebir aynı değiller ama yakın bir renk uzayları Rec 709 barındırıyor. sRGB ile Adobe RGB'nin biraz arasında kalıyor. Evet. Ortasında kalıyor gibi. Ki Rec 709'da loş ışıklı bir ev ortamında televizyon izleyebilmek üzerine tasarlanmış ki bizlerin çocukluğunda genellikle biz perdeleri kapatıp televizyon izlemeye çalışırdık ki bugünkü gibi LCD veya işte LED televizyonlar, arkadan aydınlatması daha yüksek olan televizyonlar yoktu maalesef. sRGB aslında bugünkü kullandığımız standart monitörlerde fotoğraf ve görselleri görüntülemek üzerine konumlandırılmış bir renk uzayı. Bunun diğer en çok bilineni ise Adobe RGB. Adobe RGB aslında sRGB'ye göre %30 daha fazla renk barındıran bir uzay. sRGB de yine Rec 709 gibi 8 bit yani 256 renk barındırıyor. Adobe RGB %30 daha fazla renk barındırıyor ve pek çok baskı cihazında da aslında kullanılan renk uzayı. Özellikle de fotoğraf çekenler hangi renk uzayını kullanmam gerekiyor diye çok fazla sorarlar. Onlara genellikle verilen cevaplar şudur. Eğer internete yükleyecekseniz, sadece sosyal medyaya koyacaksanız sRGB çekmeniz veya öyle kaydetmeniz yeterli. Ama bir baskı aşamasına gidecekseniz, bir fotoğrafınızı bastıracaksanız Adobe RGB kullanmalısınız. Daha da mantıklı ama zaten artık fotoğraf makineleri yıllardır RAW çekebildiği için zaten bu bütün renk uzaylarının içinde barındıran bir format olduğu için aslında bakarsan o ayrıma çekerken çok ihtiyaç kalmadı sizin tarafta. O sadece şöyle bir şey. Aslında çoğu insan fotoğraf makinesinin menüsünde yer alır. sRGB ve Adobe RGB diye iki seçenek vardır. Aslında bu sadece JPEG fotoğraf için geçerli. RAW fotoğraf çekildiğinde zaten bu renk uzayı kullanılmıyor. Çok daha geniş bir evrende renk alınıyor. Siz sonra açtığınız Photoshop, Lightroom ya da herhangi bir programda işaretlediğiniz renk uzayı üzerinden onu açıp öyle işlemeye başlıyorsunuz. Ama genellikle çoğu kişi programları default modda kullanır. Mesela pek çok Lightroom programı Profoto RGB'de bırakılmıştır veya pek çok Adobe Photoshop programı bambaşka bir renk uzayında durabilir veya kaydederken yayınlanması düşünülen renk uzayına göre çevrilip öyle kaydedilmez. Mesela bir Adobe RGB işlediğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafı internete gönderdiğinizde, bir sosyal medyaya yüklediğinizde çok daha soluk ve cansız görünür. Mesela pek çok insanın işte ben fotoğraf çekerken onun ekranından gördüğümde çok daha canlıydı ama internete yükledim çok soluk gözüküyor. Demek ki bu fotoğraf makinelerinin LCD'sinde bir problem var demesinin nedenlerinden biri aslında budur. Yanlış renk denetimi aslında yani. Evet. Yani yanlış renk uzayı seçimi ve yani zaten bu bir başında başlaması gereken bir durum. İlk başta zaten ne çekerken başlayan, daha sonra onu üretirken program içerisinde devam eden, en sonunda çıkış alırken kontrol edilmesi gereken bir denetim sistemi. Bizde de bizim de yaşadığımız sorunlar. Yani yanlış renk uzayıyla export aldığında çok bambaşka renkler görebilirsin. Yayına verdiğinde çok daha soluk, çok daha kontrast, çok daha siyah ya da başka bir şey çıkabilir. Bu sebeple zaten en başında hani bu terimleri iyi algılayıp çekerken yani mecramıza doğru karar verip doğru çekip doğru bir şekilde programımızda bizim de kullandığımız DaVinci Resolve ya da Adobe Premiere gibi programlarda ya da işte Final Cut vesaire gibi orada da renk denetimini doğru yapmamız ve export alırken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani başından ne başladıysak sonuçta da aynı şeyle devam etmemiz ve aynı export almamız gerekiyor. Yayınlanacağı mecraya göre onu çevirmek, convert etmemiz gerekiyor. Ya da dediğin gibi öyle mesela sinemaya gidecekse ki sizde de CMYK var, bizde XYZ var. Sinemaya gittiğinde XYZ'yi mesela biz monitörlerde gösteremiyoruz. Yani herhangi bir monitörde gösteremiyoruz. Çok farklı bir renk uzayı yani üst üste bindirme teknolojisiyle yapıldığı için ancak projeksiyon cihazları bunu görebiliyor. XYZ'yi biz normal monitörlerde görmeye kalktığımızda yeşilimsi bir şey, garip bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz normal çalıştığımız DCI-P3'ü sinemaya basarken XYZ'ye çevirip basıyoruz. Keza sizde de Adobe RGB'lerde hani CMYK'ya dönüyor. Bizde de eğer işte pigment tabanlı bir yazıcıdan basılacaksa Adobe RGB olması gerekiyor mesela fotoğrafın. Ama bir matbaaya, bir offset baskı sistemine gidecekse bu sefer başka bir baskı sistemi olduğu için offset baskı orada CMYK renk uzayı devreye giriyor. Çünkü orada toplamsal dediğimiz bir renk sistemi var. RGB sistemi aslında çıkarımsal bir renk sistemidir.
Yani zaten bildiğimiz üzere sizde CMYK'yı bilgisayarda açtığınız zaman bir garip görünüyor diye biliyorum. Evet. Yani doğru renkler görünmüyor bilgisayar üzerinde ama hani basıldığında doğru renkler görünüyor. O yüzden genellikle prova baskı alınır zaten. Değil mi? Hani doğru çıkacak mı acaba diye. Biz de test zaten yapıyoruz. Bizde sinema testi diye bir şey var bizde de. Doğru çıkacak mı acaba diye. Çünkü gördüğün ortam işte burada aslında en baştaki söylediğim şeye görüyor. Doğru görmek. Yani baskı dediğim bir sinemayı mesela sinema perdesine rengi yapmadığın sürece doğru gördüğüne emin olamıyorsun tam olarak. Bunun için DCI-P3 sana o aslında gamayı veriyor. Tamam ama sinema perdesinde başka bir sonuçla da karşılaşabilme riskin mevcut. Eğer işte doğru monitörü seçmemişsen, doğru görmediğin, yani doğru göremiyorsan bu riskler Onları hepsi gelecek mevcut. bölümlerde ele alacağız zaten. Oraya doğru pas atıyorum şu anda. Girmeyelim. Ama onun öncesinde şunu da açıklamanı isteyeceğim Arda senden. Senin kalorist ve görüntü yönetmeni olduğu için daha aşina olduğun konular. Fotoğrafçılar çok fazla işin gama ve nit taraflarına çok fazla karışmazlar. Belli renk uzayları vardır. Onlar üzerinden gidip fotoğraf makinesini, ekranını, işte yazıcısını veya işte yazıcıdaki kağıdını birbirine eşlemeye uğraşırlar. Bir anlamda buna renk yönetimi denir. Eşleme diyebiliriz aslında buna. Ama bir de gamma, nit gibi kavramlar var. Tabii bir de tabii dediğin gibi yani hani bizim tarafta bir rengi seçtiğin zaman bir de seçmen gereken gama diye bir şey var. Hatta kameralarda da var. Gama 2.2, gama 1.9, gama 2.4, 2.6. Gama aslında bir anlamda daha siyah ve beyaz arasındaki değeri daha yani ne kadar geniş olacağını belirliyor. Ve renk uzaylarına göre de gama destekliyor. Hani bazı renk uzaylarının belli bir gamaya kadar destekleyebiliyor. İşte Rec 709'un desteklediği maksimum 2.4'e kadar. İşte DCI-P3'e çıktığın zaman işte 2.6'ya kadar gibi bunlar değişebiliyor. Doğal olarak da gene yayınlayacağın yere göre doğru gamayı da seçmen gerekiyor. Bildiğiniz üzere artık televizyonlarda bile gama ayarı var. Nit'e gelince aslında nit yıllardır olan bir tabir. Fakat bu yeni nesil 4K ledlerle beraber gündelik hayata giren. Aslında parlaklık birimi. Aslında kullandığımız renk uzaylarını biraz belirleyen de aslında bu ne kadar nit değeri, parlaklık değeri. Ne kadar parlaklığı olduğu aslında bunu belirliyor. Doğru evet yani mesela işte az önce söylediğimiz gibi bir sRGB'nin ortaya çıkışı işte kapalı bir havadaki bir odadaki monitörün aydınlanması üzerine demiştik. Rec 709 loş ışıklandırılmış bir odadaki televizyondan doğru görmek üzerine demiştik. Aslında buradaki çıkışların nedeni hep bu cihazların aydınlatma miktarı, nit değerleri söz konusu. Veya işte sinemada farklı renk uzayları kullanılması. Ya aslında nit'i şöyle açıklayabiliriz çok basit bir şekilde. Yani nit zaten bir fizik terimi yani hani bizim sektörümüze de hani yani bizim sektörümüze sonradan girmiş bir terim. Aslına bakarsanız iki tane mumu yan yana koyduğunuzda ya da iki tane yüzlük ampulü yan yana koyduğunuzda hani mumda değişken bir ışık var ama ampulde yok. Ya bizim gözümüz onu çok aslında arasındaki farkı algılayabiliyor. Yani göz bunu çok net algılayabiliyor ama cihazlar bunu algılayamıyor. Bu nit aslında buradaki değer. İkisinin arasındaki fark var aslında. Yani bir ampulle yanındaki ampulün arasında çok ciddi bir fark olabilir. Nit değeri ne kadar artarsa cihazın algılama kapasitesi o kadar artacak ve daha arasındaki dalgalanmayı ve farklılığı daha fazla görebiliyor olacaksın. Yeni artık televizyonlarda bu değer inanılmaz rakamlara doğru çıkmaya başladı. Doğal olarak senin de artık üreten tarafta olduğun için o değerlere ulaşan hem renk uzayı hem de monitörü kullanman gerekiyor. Yeni monitörlerde 1000 nitin falan üzerine çıkıyor. 1200-1500 nitli monitörler şu anda yani ilk başta tabii 100'lerle 200'lerle başladı. Şimdi 1000-1200'lere kadar çıkmış durumda. Dönemdeki monitörlerde veya televizyonlarda genellikle bu 100-120 nit civarlarıydı. Zaten Rec 709 bir televizyonun ortalama hani o değer o zamanlar çok konuşulmuyordu ama hani ortalama değeri de o civarda. Hani standart bir LED televizyonun, eski tip bir LED televizyonun işte 100-120 nit ortalamasında bir değeri var. Ve gerçekten çok farklı artık beyazın inanılmaz tonlarını, siyahın inanılmaz tonlarını görebiliyorsunuz aslında artık. Asus'un son çıkardığı bir monitör vardı yanlış hatırlamıyorsam 1200 nit olduğunu söylemiştim. Evet şu arkada duruyor. Yani ışık kaynağı olarak kullanabiliyorsunuz. Direkt bembeyaz da gerçekten bir ışık kaynağı olarak kullanılabiliyor. Bir de merak ediyorum Arda. Dolby Vision tam olarak nedir? Aslında Dolby Vision da yeni bir teknoloji. Dolby'nin ürettiği, bildiğiniz üzere Dolby Digital'in ürettiği bir teknoloji. Daha yavaş yavaş oturuyor. Dolby Vision bir çip. Ne işe yarayacak? Şimdi bizim en büyük yaşadığımız problem aslında hem görüntü yönetmeni olarak hem de kalorist olarak da düşündüğümüzde yani içerik üreticisinin yaşadığı en büyük problem aslında izleyen kişinin nasıl izlediği, nasıl gördüğü.
Ya sonuçta işte bir insan çekiyorsunuz ama orada karşı taraftaki o kişi satürasyonu basmış olabilir ve herkes karaciğer hastası gibi görünüyor olabilir. Bunu bilmiyorsunuz yani. Ya da çok karanlık bir televizyonda izliyor olabilir, hiçbir şey görmüyor olabilir. İşte brightness'ını düşürmüştür. Gibi bir sürü handikap var. Keza sinema salonlarında da öyle. Hani ampulleri kısıyorlar tasarruf etmek için gibi bir sürü seçenek, hani sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Dolby Vision çipi bunun önüne geçmek için üretildi. Şimdi bütün projeksiyon cihazlarına ve televizyonlara yavaş yavaş geliyor artık. Bu çip şuna yarayacak. Bizim kullandığımız değerleri monitöre iletecek. Diyecek ki hani bunun üreticisi bu değerlerde bunu yapmış ve monitör otomatik olarak o değerlere getirecek. En azından o monitörün gösterebildiği kadar doğrusunu göstermesi. Gösterebildiği, tabii monitörün desteklediği, panelin desteklediğini gösterebildiği kadar doğru seviyeye çekmeye çalışacak. Tabii ki ortam bunun değişkendir ama yani biraz daha üreten kişinin istediğine yakın gösterecek daha. Yani bu işe yarayacak. Yavaş yavaş da televizyonlara da gelmeye başladı ki birçok aslında üretici monitörlerine, yani tasarımcı monitörlerine de koyulmaya başlandı. Bence çok da yararlı olacak yani. Bu çok iyi bir şeymiş ya. Özellikle biz fotoğrafçıların da en büyük dertlerinden biri budur ki bilirsin sen de renk karterası dediğimiz color checker'la çalışırız ki oradan renk referansı alırız. Yani gözümüzde gördüğümüz renk şudur diyemezsin. Tabii ki. Bunun bir bilimsel karşılığı olmak zorunda. Ardından Adobe RGB renk uzayını %100 gösteren ve sürekli kalibre ettiğimiz monitörlerle fotoğraflarımızı işliyoruz. Ondan sonra fotoğraf çekimini isteyen kişiye, yani müşteriye gönderdiğimizde müşteri bunu kendi bilgisayarından bakıyor ve bizi telefonla arıyor. Diyor ki işte çok soluk olmuş bunlar, çok karanlık olmuş, çok mavi olmuşlar, çok yeşil olmuşlar. Bu sefer anlatıyoruz böyle bak biz bu aşamalarda bunu yaptık ama sizin baktığınız ekranda belki birçok bir şey olabilir. Çoğu zaman baskı alıp göndermek zorunda kalabiliyoruz veya kendi ekranımızı götürmek zorunda fotoğraf kalabiliyoruz. tarafında çalışacak mı bu çip bilmiyorum şu anda. Yani öyle bir şey olsa çok iyi olur gerçekten. Yani video tarafında çalışacak çünkü şöyle bir sistemde çalışıyor. Siz rengi ürettiğiniz programdan işte kurgu programı ya da renk programı artık neyse oradan bu üreticiye, yani renk üreten yerde bir cihaz var. Dolby'nin kendi cihazı. Export'a aldığınız videoyu oraya gönderiyorsunuz ve kodlarıyla beraber yani videonun içine işliyor bu datayı. Belki fotoğrafa da gelir ileride, hiç belli olmaz. Umarım gelir. Bu fotoğrafçıları büyük bir dertten kurtarır gerçekten. Yani asıl bütün bunları anlatmamızın asıl temel sebebi doğru monitörü seçmek ve doğru işi üretmekti. Zaten bununla ilgili de uzun uzadıya konuşacağız bir sonraki bölümde. Evet. Bir sonraki bölümümüzde de monitörün önemi ve doğru monitör seçmeyi ve kullanmayı ele alacağız. İkinci bölümümüzde reklam ve tanıtım fotoğrafçısı Erdem Erol bizimle birlikte olacak. Özellikle renk yönetimi konusunda uzman olan bir fotoğrafçı arkadaşımız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.